Evet, hepimiz buradayız. Harika. Yes, we are all here. Arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Bu yoğun ve zorlayıcı Türkiye gündeminin içerisinden çıkıp bugün bu akşam burada olmak çok güzel. Biraz önce Halil'le onu konuşuyorduk. Jennifer hiçbir fikri yok yani burada olanlarla ilgili ama bizler bayağı yoğun bir gündemin içerisinden geliyoruz. Umarım bugün bu akşam size küçük bir nefes olur. Bu konuda bize yıllardır yani o kadar çok soru geliyor ki artık bununla ilgili bir webinar düzenleme sorumluluğu hissettik üzerimizde. Çok fazla çiftlerle çalışan arkadaşlar var aranızda biliyorum. Çift olarak belki katılanlar var. Çiftlerle çalışma söz konusu olduğunda bedenle çalışmak, sinir sistemiyle çalışmak, farklı müdahaleleri öğrenmek çok önemli. Özellikle işte yüksek çatışmalı çiftlerde ya da farklı farklı sinir sistemi tepkileri gösteren çiftlerle nasıl çalışacağız? Sensör motor terapi bedenle çalıştığı için bu alanda çok özel müdahaleler, teknikler kullanıyor. Can bize bu akşam bunlardan bahsedecek, bunları anlatacak. Umarım hepiniz için çok verimli, çok güzel bir akşam olur. Hatta sizler için çok güzel de bir sunum hazırlamış Can. Ve sunumu da Türkçe'ye çevirmiş arkadaşlar. Bu kadar değerlisiniz yani kıymetimizi bilelim. Google Translate kullanarak biz de küçük dokunuşlar yaptık. Biraz daha düzeltip sonunda sunumu sizlerle mutlaka paylaşacağız. Sizlere sunumu iletiyor olacağız. Çok güzel bir akşam olmasını diliyorum. Yine hep beraberiz. Halil de bizimle beraber. İnşallah çok güzel bir akşam olur. Zamanımız kalırsa yani sorularınızdan bazılarını yine Cen'e yöneltebiliriz. Soru cevap bölümüne yazdığınıza emin olun. Chat kısmında kaybolabilir sorularınız diyorum ve welcome Jen. We are happy to see you again. I'm so happy to see you. Yeah, yeah. Sözü size bırakıyorum sevgili Jen ve Halil. And floor is yours, Jen. All right. Merhaba, everyone. I'm so Merhabalar excited to be herkese. with you. Sizlerle birlikte olduğum için çok heyecanlıyım. Today we're going to talk about sensory motor psychotherapy and working with couples. Bugün sensorimotor psikoterapi ve çiftlerle çalışma konusunu ele alacağız. For those of you who have been trained in sensory motor psychotherapy, some of this will sound a little familiar. For those of you new to the modality, a warm welcome, and I hope I can help you fall in love with the work. Yeah. Sensorimotor psikoterapi alanında eğitim almış olanlara aşina gelecektir bir takım anlatacağım şeyler. İlk defa duyanlara da aramıza hoş geldiniz diyorum. Umarım sizler de bugünkü paylaştıklarımızdan sonra benim gibi bir modele tutulursunuz. I'm a psychotherapist based in the United States, and I have pretty extensive training in couples work, and also I have a certification in sex therapy. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir psikoterapistim. Ciddi bir çift terapisti geçmişim ve eğitimim söz konusu. Aynı zamanda da sertifikalı bir cinsellik terapistiyim. And I think a lot of traditional models of psychotherapy with couples is really around listening to the narrative or the story. Yeah. Biliyorsunuz, gelenekselleşmiş pek çok yaklaşım çiftlerle çalışırken eşlerin anlattıklarını dinleme üzerine kuruludur. But actually, our bodies also have a narrative, they also hold a story. Yeah. Aslına bakacak olursanız bedenlerimizin de bir öyküsü var. Bedenimizin de anlattığı bir şey var seans esnasında. And with working with couples, we really want to attend to how the bodies are telling a story in the present moment. Çiftlerle çalışırken de bizim istediğimiz an içerisinde beden neyi söylüyor, neyi anlatmaya çalışıyor bunu da görebilmek. So, one of the ways that we start our trainings always, regardless of topic, is to spend a little bit of time coming into mindfulness and dropping into our own bodies. Yeah. Eğitimlerimize başlarken yaptığımız bir şey var. Eğitimimizin konusu her ne olursa olsun artık bu yaptığımız geleneksel bir yöntem. O da birazcık mindfulness, birazcık kendi bedenlerimize şöyle bir yerleşmek isteriz herhangi bir eğitime başlamadan önce.
So if I if I can invite you to just maybe sit comfortably, if you want to close your eyes, you can do that. If you'd like to just keep your eyes open, see if you can soften them just a little bit. Yeah? O yüzden şöyle yapalım mı? Oturduğunuz yerlere şöyle bir rahatça bir yerleşin. Belki gözlerinizi kapatmak isteyebilirsiniz. Ya da açık kalacaklarsa bile böyle bir rahatlasınlar, bir yumuşasınlar. And we'll just do a short mindfulness and check in with our own bodies. Yeah. Kısa bir mindfulness ve kendi bedenimize bir selam verme, bir girme deneyimi yaşayacağız. I'm also aware that it's 9 o'clock, 9 p.m. In Turkey, and that most of you have had a long day. Yeah. Türkiye'de saatin gece 9 olduğunun farkındayım. Hepinizin zaten uzun bir gün geçirmiş olduğunuzun da farkındayım. So at the end, I'm going to have us do a little movement together that might bring some energy into our systems. Yeah. Sonrasında bir de hareketle enerjimizi tekrardan geri yükseltmeye çalışacağım. Okay. So as we land in this space together, simply notice what's happening in your body in this moment. İçinde bulunduğumuz bu alana yerleşirken sadece bir bakın bakalım bedeninizde şimdi ve burada ne oluyor? Maybe you've been racing to get here and you feel a lot of buzzing energy. Belki buraya gelmek için biraz acele ettiniz. O yüzden şimdi oturduğunuz anda hala enerji her tarafınıza yayılıyor gibi. Or maybe you feel the heaviness of your accumulated day. Ya da şöyle üzerinizde günün tortusunu hissediyorsunuzdur belki de. Without judgment, just notice how your body is in this moment. Herhangi bir yargılamada bulunmadan sadece bedeniniz bu anda nasıl bakın bakalım. And let's just spend a little time checking in with our extremities, our legs and our arms. Uzuvlarımıza bir bakalım bakalım kollarımız, bacaklarımız. Onlar ne alemdeler? Noticing how your feet are meeting the floor. Are your legs crossed or are they extended out? Acaba ayaklarınız yerle nasıl buluşuyor? Buluşuyor mu? Bağdaş mı kurdunuz? Bacak bacak üstüne mi attınız? And as you notice your legs, notice how they connect to your seat and to your back and how they're supporting you in this moment. Ve bacaklarınızı fark ederken bakın bakalım bedeninizle temas ettikleri noktalarda nasıllar? Üst bedeninize bağlandığı noktalarda nasıl hissediyorlar? Ve bedeninizin geri kalanını nasıl destekliyorlar? And take a moment to see if the position feels right. Maybe you want to push a little harder into the floor or uncross your legs. Just notice what your body wants to do with your legs in this moment. Bakın bakalım bacaklarınızın olması gerektiği yerde gibi düşünüyor musunuz? Şöyle bir acaba daha fazla bastırasınız mı var yoksa çok mu iyi? Yoksa belki değiştirmek mi istiyorsunuz? Şu an bacaklarınız ne yapmak istiyor? And now just bring your attention up from your legs and into your torso. Şimdi farkındalığımızı bacaklarımızdan gövdemize doğru bir çıkaralım. Notice if you feel a slight collapse in your belly, or maybe your spine feels nice and straight, or something in between. Bakın bakalım şöyle güzel bir şekilde yerleşmiş mi karnınızda? Böyle daha dik mi? Yoksa arada bir yerde mi duruyor? Sometimes our torso will show how tired we are, or maybe even how energized we are. Yeah. Bazen gövdemiz ne kadar yorgun olduğumuzu gösterir ya da ne kadar enerjik olduğumuzu anlatır duruşuyla. And see if you can find some support for your backside body in a chair or maybe moving a pillow and just giving yourself a little support. Bakın bakalım
belinizi destekleyen bir şey de var mı oturduğunuz yerde? Belki bir koltuktasınız ya da iskemlede. Ya da arkanıza bir yastık almak ister misiniz acaba? Sırt desteğiniz ne alemde? And move or adjust as you need to. Eğer hareket etmeye ya da bir takım düzenlemeler yapmaya ihtiyacı varsa onu da yapın. And notice how your torso is supporting your neck and your head and your shoulders. Bakın bakalım gövdeniz, ensenizi, boynunuzu, omuzlarınızı ve başınızı nasıl destekliyor, nasıl taşıyor? Maybe moving your head from left to right, finding a position that feels really comfortable. Belki başınızı sağa sola hareket ettirmekle ufak dönüşlerle daha rahat edeceği bir yere getirmeyi isteyebilirsiniz. And make any adjustments you need to, maybe in your spine or in your legs, to really support your head and neck as we do this work together. Bu çalışmayı beraber yaparken baş ve boyun bölgenizde en rahat hissetmenizi sağlayacak ya da en yapmayı gerektiğini düşündüğünüz hareketler neyse onları yapın omurganızda, boynunuzda. And let's notice your arms and your hands. Maybe they're quite active and busy right now. You know? Şimdi de kollarınızı ve ellerinizi fark edin. Belki de şu an bayağı aktiflerdir. And if your hands are occupied, see what happens if you just stop movement for a moment. Elleriniz bir şeyle meşgulse bir bakın bakalım hareket ettirmeyi bıraktığınızda ne olacak? Is that stopping of movement helping you notice the rest of your body? Acaba bu hareketi durdurmak bedeninizin geri kalanında ne olup bittiğini fark etmenize daha çok yardımcı oluyor mu? And as we pay attention to our bodies, can we go inside and just notice if there's any sensations that are coming up? Ve bedenimizde ne olup bittiğine bakarken acaba bir takım duyumsamaların su yüzüne çıkmaya başladığını fark edebiliyor muyuz? Maybe a sensation of a buzzing or tingling, or maybe something different. Belki bir böyle karıncalanma gibi, belki ufak bir titreşim gibi ya da başka bir şekilde hissettiren bir duyumsama vardır belki bedeninizde. Maybe you sense hunger or fatigue inside your body. Belki açlık duyuyorsunuzdur ya da yorgunluk duyuyorsunuzdur bedeninizin içinde. And see if that sensation gets bigger as you just bring your mind's eye to it. Bakın bakalım bu duyumsama her neyse zihin gözünüzü ona yönelttiğinizde daha büyüyor mu? And let's also be mindful of the sounds and the sights that are in our around us. Are you paying attention to the computer? Are you looking at something else in your room? Are your eyes closed? Bakın bakalım bütün bu an içerisinde acaba hangi sesler dikkatinizi çekiyor? Görüntüler var mı? Karşınızdaki bilgisayar ya da odanızdaki başka bir şey görüyor musunuz? Ya da gözleriniz kapalı mı? Tuning into my voice or Halil's voice. Benim sesime ve Halil'in sesine odaklanırken. Really having a full body experience of this moment. Bu anın tam bir bedensel farkındalığını deneyimlemek. And I'm wondering if there's any sense of emotion or maybe emotions that are coming up as you just take a moment to stay with your body. Ve siz bedeninizle kalmaya böylesi bir an ayırdığınız vakit bakın bakalım hangi duygular çıka geliyor. Just allow that emotion to be there just for a moment. Yeah. Şöyle bir anda olsa o duygunun olmasına izin verin orada.
And finally, are there words or a word to describe how you're feeling right here, right now? Bakın bakalım. Şimdi ve burada hissettiğiniz ve olduğunuz bu hali anlatan bir sözcük ya da sözcükler olsaydı bu ne olurdu? All of these experiences, movement in our body, sensory perception, emotion, sensation, and words all build our experience. İşte bütün bu içinde bulunduğumuz bu duyumsamalar, hareketler, duygular, sözcükler, bütün bunlar deneyimimizi oluşturuyor beraberce. And as we bring our attention from our bodies out into this experience of being together, I'm wondering if you can try a movement. Ve dikkatimizi beden farkındalığımızdan birlikte olma halimize doğru getirdiğimizde merak ediyorum, acaba bir hareket denesek nasıl olur? And I'm thinking about a movement that will bring some energy into the system. Sistemimize enerji getirecek bir hareket düşünüyorum. So let's start with just taking in a big breath Şöyle büyük bir nefes alarak başlayalım and then reaching our hands up. ve kollarımız yukarı doğru uzansın. Oh, and making a movement Ee, out to the side. ve yanlara doğru şöyle açarak bir And a hareket nice yapıyoruz. exhale. Ve güzel bir şekilde nefes verelim. And let's try it one more time. Hadi bir daha yapalım. Breathe, breathe in. Nefes alıyoruz. Move our arms up and around. Kollar havaya ve sonra yana doğru. And a big Ve kocaman bir exhale. nefes veriyoruz. Okay. Evet. Ready to start? Hazır mıyız başlamaya? Okay. Peki. Alrighty. Let me just grab those slides. Hemen slaytları bir açayım. And I apologize if the slides are, if the translation, Halil, you'll help me. Yeah? Sure. Yeah. Google Translate isn't as good as Halil. Ee, ben hemen hızlıca Google'dan çevirmeye çalıştım ama Google çevirisi tabii ki Halil'in çevirisine uymaz. Okay, great. All right, let me pull them up. All right. All right. Okay. So we are, how do I get rid of the slideshow? Let's see. There we go. Perfect. Evet, How does that mükemmel. look, Halil? Okay. It looks great, yes. Okay, how about I get rid of the French subtitles? Huh? That would be nice too. Yeah. Okay. Şu altyazıları da silersek tamamdır. Peki. So we're going to be speaking about somatic interventions for working with couples. Yeah. Çiftlerle çalışırken kullanılabilecek somatik müdahalelerden bahsedeceğiz bu akşam. And sensory motor psychotherapy is a modality that really has foundational principles. Sensör motor psikoterapinin bir takım temel prensipleri vardır. So as we approach any of our work, we are always holding or centering on the principles. Herhangi bir çalışmaya yaklaşırken sürekli bu prensiplere dayanarak devam ederiz. And the principles are mindfulness. Bu ilkelere baktığımızda mindfulness vardır. And mindfulness really refers to being mindful in the present moment, not sort of traditional Buddhist mindfulness practice. Ve burada mindfulness'tan kastettiğimiz şimdi ve burada bu anda olabilme paniği aslında, pratiği aslında. Böyle şimdi ve burada olma haline biz mindfulness diyoruz. O geleneksel Budist pratiğindeki mindfulness'ı kastetmiyoruz. And while our principles
do borrow heavily from Buddhist principles, the mindfulness that we're speaking about is really that moment of noticing. Hı Yeah. hı. Tabii ki pek çok çalışma Budist pratiklerden esinlenmiştir, bir takım şeyler almıştır ama bizim bahsettiğimiz mindfulness o tam fark etme anı aslında. The next principle is organicity. Diğer bir prensibimiz de organiste dediğimiz organik olma. And organicity implies that we are all moving towards a state of wellness or a state of growth. Organik olma halimiz aslında sistemin sürekli bir iyi olmaya, sürekli bir kendini regüle etmeye doğru bir hareketinin olduğunu, bir eyleminin olduğunu anlatıyor. So as we're talking about couples, when we're thinking about organicity, we're thinking about the fact that most couples that come in that engage with therapy really want to improve their relationships. Çiftlerle çalışırken bu ne anlama geliyor? Terapi odamıza giren çiftlerimizin pek çoğu içkin olarak aslında ilişkiyi iyileştirme, daha iyi hale getirme isteği içerisindeler. Halil, can you translate this word for me? Sure, işte that's non-violence. Nonviolence. Okay, thank you. Another principle is nonviolence. And that really discusses that all of our interventions are done with consent and permission. Ve diğer ilkemiz olan şiddetsizlikte de anlatmaya çalıştığımız şey yaptığımız bütün uygulamaların e, onam alarak, karşılıklı istekle yapılması anlamına geliyor. And really particular for couples work is also that the therapist sits in the place of ensuring that violence isn't perpetrated but from the couple to one another. Yeah. Özellikle çiftlerle çalışırken terapistin oturduğu nokta şiddetin herhangi bir şekilde eşler arasında da birbirine doğru yöneltilmemesi. So this refers to both the therapist actions and the expectations for how the couples relate to one another in the therapy. Yani şiddetsizlik ilkesi hem terapistin müdahaleleri anlamında onam alabilme ve rıza üzerinden gitmesini hem de eşlerin birbirine karşı olan tutumları içerisinde dayanılması gereken, durulması gereken bir prensip olduğunu bize gösteriyor. Another principle is unity. Bir diğer ilkemiz de birlik ilkesi. We are in this experience together. Bu deneyimin içerisinde beraberiz demek. It's a way of holding the therapeutic relationship as important as the relationship to the individuals in the room. İlişkiye de odadaki bireyler kadar önem verebilmek ve birlikteliği burada vurgulayabilmek aslında kastettiğimiz. Finally, in addition, we also center on holism, the idea that we are both our thoughts, our feelings, and also what's happening in our bodies. Our mind, body, and spirit are all acting together. Bir diğer ilkemiz de bütünsellik ilkesi, bütüncül yaklaşım. Burada kastettiğimiz şey bedenimizde olup bitenle, zihnimizden geçen ve duygularımızın aslında bir bütün olduğu ve bütün bunların beraber ele alınması gerektiği. And the final principle is relational alchemy. Bir diğer ilkemiz de ilişkisel simya dediğimiz konu. We are always in relationship to one another. Yeah. Sürekli olarak birbirimizle ilişkilenme hali içerisindeyiz. And in that relationship, we are looking to both be expansive and also to be accepting of the fact that there are going to be inevitable collisions and collusions that take place in the context of relationship. Ve bu ilişki içerisinde tabii ki bir genişleme ve genleme olmakla beraber kaçınılmaz çarpışmaların, sürtüşmelerin de olabileceğini görür bir yerden hareket ediyoruz.
Everything else that I speak to you about today is going to rest on these foundational principles. Bu akşam sizlerle paylaşacağım bütün konu, müdahale vesaire hep bu temel ilkeler üzerine bina edilmiş olacak. From them, we accept that everyone has resources within themselves that can be expanded. Çünkü buradan hareketle şunu söylüyoruz biz. Herkes genişletebileceği, büyütebileceği kaynaklara sahiptir aslında. So this concept of the window of tolerance may be familiar to many of you. Tolerans penceresi kavramı çoğunuza aşina gelebilir. And many of you that work are trauma therapists use the window of tolerance as your guide. Yeah. Travma alanında çalışanlarınız büyük ihtimalle bu tolerans penceresini bir rehber olarak kullanıyordur çalışmalarında. And this is based on work by Peter Levine. Yeah. Tolerans çalışması Peter Levine'in ortaya koyduğu bir takım çalışmalarla şekillenmiştir. And we use it as another guiding principle in sensory motor psychotherapy. Biz bunu sensori motor psikoterapi içerisinde bize rehberlik eden bir kavram olarak kullanıyoruz. And in particular, with working for couples, we want to make sure that we have integrative capacity for the work that we're doing in the sessions. Özellikle çiftlerle çalışırken seansta yaptığımız çalışmayı, seansta çalıştığımız konuyu entegre edebilsin, içinde bütünleştirebilsin, buna ait bir kapasite geliştirebilsin istiyoruz. Kabul edebilme kapasitesini arttırmak istiyoruz. Integrative capacity is where we're able to understand and make effective change. Bütünleştirebilme kapasite dediğimiz şey, entegratif kapasite dediğimiz şey anlayabilme, idrak edebilme ve buradan hareketle değişiklik yapabilme yetisidir aslında. Above the window of tolerance, we're in hyperarousal. Yeah? Tolerans penceresinin dışında kalan yerde üzerine çıktığımızda aşırı uyarım söz konusudur. We may be in a fight posture, a flight, going away posture, or a freeze posture. Yeah? Böylesi bir yerde beden savaş postürüne girebilir, kaç postürüne girebilir ya da donma postürüne girebilir eğer tolerans penceresi yukarı doğru aşılmışsa. In that place, our emotions are becoming vehement. Yeah? Böylesi bir yerde duygular çok daha keskin bir hal alıyor. Making it hard for us to settle and be able to take in new information. Orada sakinlemek, yeni bir bilgiyi fark edip alabilmek çok zor. Our arousal is too high to take in maybe the warm gaze of our partner. Öyle yüksek bir uyarım halindeyiz ki orada. Belki eşimiz bize çok yumuşak bir şekilde bakıyor. Onu fark edebilecek bir durumda değiliz. Öylesi bir yüksek uyarım içerisinde. Or to hear something simple like, I'm sorry. Ya da aslında o an bize özür dilerim diyor, üzgünüm diyor ama onu bile duyabilecek durumda değiliz. Conversely, below the window of tolerance, we're in hypo. Tam tersi alanda da yani tolerans penceresinin iyice altına indiğimiz yerde de düşük uyarım alanında oluyoruz. And in hypoarousal, we've lost our energy. Yeah? Düşük uyarımda da bütün enerjiyi kaybetmişizdir. We may be numb or dulled. Uyuşmuş olabiliriz, donuk olabiliriz. A posture of submission. Yeah? Kendini bırakmış bir postür düşünün. Boyun eğmiş bir postür. Or even a feigned death response. Ve hatta ölü taklidi yapma gibi bir yanıta bile girebilir insan düşük uyarım altındayken. Each of us have our own window of tolerance with our own indicators of hyperarousal and hypoarousal. Her birimizin
kendimize ait bir tolerans penceresi var. Ve tolerans penceremizin de bize ait bir takım işaretleri var. Nerede aşırı uyarıma doğru gidiyoruz, nerede artık düşük uyarım altındayızı gösteren işaretlerimiz var aslında. And the tricky thing about working with couples is that you have two nervous systems that you as the therapist are observing and trying to find out, is this hyperarousal, hypoarousal? Are we within the window of tolerance? So it can get quite busy. Eşlerle çalışmanın zorlu tarafı da karşınızdaki iki tane farklı sinir sistemin varlığıdır. Onları bir taraftan izlerken bu yüksek uyarım işareti mi, şu an düşük uyarımda mı ya da acaba her iki tarafta şu an tolerans penceresi aralığında mı ya bakıyor olmak sizi terapist olarak oldukça meşgul tutacaktır. How's my pacing, Halil? Okay? It's perfect. Okay. Okay. Just what I like to hear. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. All right. So the window of tolerance is our guide, and we also need to get more information than just the story. Yeah. Burada tolerans penceresi bizim rehberimiz ve biz buradan hareketle aslında amacımız kişilerin anlattığından daha fazla bilgiyi alabilmek istiyoruz karşıdaki iki tane sinir sisteminden. So we're always taking in, processing, and making meaning of our experiences. Sürekli olarak deneyimlerimizden bir takım şeyler alıyoruz, onları işlemliyoruz ve onlardan bir anlam çıkarıyoruzdur. And our experience isn't random. Ve deneyimlerimiz öyle rastgele değildir. We're continually selecting the information we want to hear and getting information from our bodies, our emotions, our words. Yeah. Sürekli olarak buradan bir takım sözcükler, bilgi, anlam vesaire üzerinden bunları seçiyoruz aslında. Gelenleri seçiyoruz. Öyle rastgele almıyoruz. Seçiyor ve öyle düzenliyoruz. The way we organize our experience cognitively, emotionally, and somatically are reflective by our previous adaptations to relationships in the past. Ve bunlar da geçmişte yaşadığımız bir takım ilişkiler, geçmişteki deneyimlerimizden yola çıkarak bir takım işte hem kognitif olarak hem somatik olarak şekilleniyor. So our experience now is influenced by our experience in the past. Yani bizim şu an hissettiğimiz deneyim aslında geçmişteki deneyimlerimizin etkisi altında. Yeah. Evet. So as we show up in relationship, we bring that concept called procedural learning. Bir ilişki içerisinde var olurken prosedürel öğrenme dediğimiz bir şeyi de getiriyoruz aslında beraberimizde. So when we're working with couples, we need to both acknowledge that past influence on current behavior. Yeah. Yani çiftlerle çalışırken geçmişteki bir takım olayların, deneyimlerin şimdi ve buradaki davranışlar üzerindeki etkisini biliyoruz, bunu fark ediyoruz. And sometimes this information is new to the client themselves. Yeah. Bazen bu bilgi danışan için de yeni bir bilgi oluyor. Aslında şu anki davranışlarının geçmişte getirdiği bir takım işlemsel öğrenmelerden kaynaklandığını bilmiyor olabilir. And then, as part of couples work, we need to find a way to share that organization of experience in a way that keeps the window of tolerance open. Yeah. İşte çiftlerle çalışırken bu bilgiyi paylaşmak suretiyle tolerans penceresini açık tutmaya gayret ediyoruz. So our couples come in with a story. Yeah. Çiftlerimiz bir öyküyle gelirler. And just telling that story over and over and over again does not give them the insight that they need, nor the possibility of change. Yeah. Ve bu hikayelerini tekrar anlatmak ne onlara bir içgörü kazandırır ne de bir değişim şansı sunar. So we want to interrupt that narrative a little bit and bring both parties into mindfulness. Yeah. O yüzden bu
paterni, sürekli bu içinde bulundukları döngüyü birazcık kırmak, her iki tarafı da bir mindfulness haline getirmek istiyoruz. So if my partner and I come in and sit down in your office, yeah, Diyelim ki eşimle beraber geldik size, terapi odanızda oturduk. and I begin by telling you that they don't understand me. Ve ben başladım anlatmaya. Beni bir türlü anlamıyor diye. They just, everything I say, they just don't understand me, and I don't think they care. Yeah? Söylediğim hiçbir şey umurunda değil, anladığını da düşünmüyorum, dert ettiğini de düşünmüyorum diyorum. That story alone is not going to bring a lot of opportunity for my partner to really stay with my experience or for me to truly understand what's happening. Yeah. Sadece bu hikayenin kendisi ne partnerimin benim yanımda daha fazla olmasına yardımcı olur, ne beni daha fazla anlamasına yardımcı olur içimden geçeni, ne de benim tam olarak ne yaşadığımı ifade etmeme yardımcı olur. To help me understand, we need to use a little more information. Yeah. Burada anlamama yardımcı olabilmek için biraz daha bilgiye ihtiyacım var. And with this, we use something called the core organizers. İşte burada eee, ana düzenleyiciler dediğimiz bir kavrama başvuruyoruz. And the core organizers are very much, we did a little practice with the early mindfulness today of going through our core organizers, and we'll talk about those for a moment. Aslında bu ana düzenleyicilerinden akşamın başında o mindfulness egzersizini yaparken hepsine kısa kısa dokunduk. İlerleyen dakikalarda bunlardan daha da bahsedeceğim. Right now, our present moment experiences are being reflected in our core organizers. Şu an mesela içinde bulunduğumuz deneyim ana düzenleyicilerimiz yardımıyla yansıyor. Ana düzenleyicilerimiz aracılığıyla oluşuyor. And as we organize our experience around that, we're also impacted by our procedural learning that I talked about a minute ago. Ve deneyimlerimizi bu ana düzenleyiciler aracılığıyla düzenlerken de bizler o geçmiş işlemsel, o prosedürel öğrenmemizin etkisi altındayız. Nasıl olduğunu anlatacağım. So for those of you who this information doesn't feel compelling or isn't new information for you, you may feel more fatigue, more flat emotions, or a thought of this isn't going to be helpful. Diyelim ki bu bilgi size çok çekici gelmedi ya da zaten bildiğiniz bir şey. Nasıl bir duygulanıma girersiniz? Of, yine mi bunlar? Diye şöyle bir sıkıcı olacak galiba gibi bir duygulanıma girersiniz. Where if I can keep you engaged, you might be feeling like, a little bit of straightening in your spine, a little bit of interest. You lean forward, or you have the thought of this might be helpful information. Yeah. Ama daha çekici bir takım bilgiler paylaşırsam ya da sizi daha böyle angaje tutabilirsem belki şöyle bir omurganızı dikleştireceksiniz. Diyeceksiniz. Şöyle bilgisayara doğru belki bir eğileceksiniz. Belki bir dakika ya ben bunu kullanabilirim diyeceksiniz. And that fluctuates all the time related to the present moment experience. Yeah? Ve bu bahsettiğim şeyler sürekli bir değişim içerisinde, bir dalgalanma içerisinde olacaktır. An be an deneyimleriniz ilerledikçe. So we start with inner body sensation. Yeah? Şimdi içsel beden duyumlarımızla başlayalım. And so that inner body sensation is our gastric system, our heart, our lungs. Yeah. Bunlar içerisinde sindirim sistemimiz var, kalbimiz var, akciğerlerimiz var. İçsel beden duyumlarımız bunları kapsıyor. And it can sometimes give us feedback about our internal state. Yeah. Ve bunlar bazen bize içsel olarak ne alemde olduğumuza dair bize bir feedback verebilir. If you have clients who have a strong history of trauma, often they come in and they may seem calm on the outside, but their internal state is very anxious or
activated. Yeah. Yoğun travma geçmişi olan danışanlarınızdan bilirsiniz. Dışarıdan baktığınızda gayet sakin görünseler de içsel olarak çok gergin, çok aktive, çok böyle kıpır kıpır olabilirler. In couples work, it's important to bring this information out and into the explicit discussion. Yeah. İşte çiftlerle çalışırken bunu fark etmek ve bunu alana getirmek gerekiyor. Tartışmaya dahil etmek gerekiyor bu içsel beden duyumlarını. Because if that information doesn't become explicit, I'm making meaning based on what I'm observing in your body. Yeah. Çünkü bu bilinir bilgi haline gelmezse çiftler arasında ben sadece dıştan gördüğüme dayanarak bir takım fikirler yürüteceğim ya da yargılarda bulunacağım. So if I'm in partnership with Halil and he's sitting very calmly, yeah, Diyelim ki Halil benim partnerim ve çok sakin oturuyor or if he's looking away as we're speaking, ya da yeah, konuşurken şöyle başka yere doğru bakıyor. I might make meaning that he's not listening to me. Bundan bir anlam çıkarabilir ve şunu diyebilirim. Beni dinlemiyor ki. And maybe what's happening in his body is that he's nervous that I'm going to say something mean, or I'm going to make a demand, or I'm going to call him out on something. Yeah. Aslında belki onda olup biten şudur. Benim belki kötü bir şey söyleyeceğimi, belki bir talepte bulunacağımı ya da bir konuyla ilgili suçlayacağımı düşünüyor ve buna dayanamayıp öylesi bir postüre ve öylesi bir bakış yönüne dönüyordur. As couple therapists, we cannot underestimate the importance of understanding what the internal experience is of both of the people that we're working with. Yeah. Çift terapistleri olarak çalıştığımız her iki kişinin de içsel deneyimlerini göz ardı etme lüksüne sahip değiliz. So we can do this, and I'll talk a little bit more about interventions in a moment. Bunu yapabiliriz ve nasıl yapacağımızda müdahalelerden bahsederken sizlere anlatacağım. And sometimes it's as simple as Halil, as Jen says that, what happens inside? Yeah. Bu bazen şu kadar basit bir şekilde bile müdahale edebilecek bir konu. Halil, Can beni dinlemiyor ki derken sende ne oluyor? Neyi fark ediyorsun? That brings his experience outside and where we all are able to either provide him with support or curiosity about what's happening. Yeah. İşte bu deneyimin dışarı çıkmasına yardımcı oluyor. O vakit istediği desteği belki sunabiliyoruz ya da bir merak oradan oluşabiliyor neden bu böyle diye ve ilerliyor. Is this making sense for folks? Yeah. Size mantıklı geliyor mu? Aklınıza yatıyor mu millet? Ne dersiniz? Great. Great. Yes, Okay. harika, harika. Then the next is movement. Bir sonraki ana düzenleyicimiz de hareket. Now, we often think of movement as big movement of our arms or our legs or our torso. Yeah? Çoğunlukla hareket dediğimizde insanların aklına bir takım büyük hareketler geliyor. İşte kollar, işte bacaklar ya da gövdenin hareketi gibi. But let's not discount small micro movements. Yeah? Ama küçük mikro hareketleri de görmezden gelmeyelim. A biting of the lip, Şöyle dudağın yanına hafif bir ısırma. eye gaze that shifts from forward to down to the left. Karşıya bakmak yerine şöyle sola aşağı doğru bakışları indirmek. A slight pullback as if I'm asked a question. Yeah? Bir soru sorduğumda terapist olarak danışanın şöyle ufak kendini geri çekmesi. It's really important that we track and understand movement. And if we don't understand it, that we pause and ask if the client understands that movement themselves. Yeah? Yani hareketin izini sürmek ve hareketin ne olduğunu anlamak önemli. Diyelim ki anlamadık. O vakit danışana sormak önemli. Bakalım o anlıyor mu bu hareketin anlamının ne olduğunu? So much of our movement is implicit to our experience. We don't even consciously do it.
Yeah. Çünkü yaptığımız hareketlerin pek çoğu aslında bize de örtük duruyor. Biz de bilinçli olarak yapıyor değiliz o hareketleri. For instance, even tracking in myself, if there's something really important that I want all of you to know, I lean forward and into the camera of my computer. Yeah. Mesela kendimde fark ediyorum. Eğer önemli bir şey söyleyeceksem şöyle kameraya doğru eğiliyorum, daha yaklaşıyorum bilgisayara. So I'm going to stop sharing for a moment and just say how many of you working with couples see someone to start to tell a story and the partner goes like this. Kaçınız şuna şahit oldu? Eşlerden biri bir hikayeyi anlatmaya başlıyor, diğeri böyle yapıyor. There's a collapse in the core and a looking away. Yeah. Şöyle bir merkezde bir çöküş ve başka yöne doğru bakış. And in that moment, I'm curious as a therapist, is there integrative capacity on board or is there something else that's happening? Let's make that explicit. Yeah. İşte orada terapist olarak ben meraklanıyorum. Acaba burada danışanın bütünleştirme, o integratif kapasite dediğimiz kapasitesi var mı? Alıp bunu idrak edecek, buradan anlam çıkaracak. Yoksa başka bir şey mi var? Bunu merak ediyorum ve diyaloğa dahil ediyorum. The next the next building block of experience is five sense perception. Deneyimi inşa eden bir diğer yapı taşı da beş duyu algımız. And this often comes into couples work when you have a couple say someone in the couple say your voice is too loud or you're screaming at me. Yeah? Genellikle buna da nerede dikkatimizi çekiyor? Eşlerden bir tanesi çok yine sesin yükseldi. Bak yine bağırıyorsun bana gibi. And this is really important because often what you get in response is the partner says, I'm not screaming. I'm just telling you my feelings. Yeah? Ve çok yaygınlıkla diğer eşten de şunu duymaz mıyız? Hayır ben bağırmıyorum. Sadece ne hissettiğimi anlatmaya çalışıyorum. Bringing this to light and making it again, bringing it forward is a good way to find out, can we turn the knob down on the volume? Can we turn the knob down on the meaning that's made from someone's affect? Yeah. İşte buna da ışık tutmak, bunu da diyaloğa dahil etmek önemli. Belki bir tık böyle volümü kısıtmak ya da bir tık buradan anlam çıkarmayı kısmak gibi. If this is happening in your office, imagine how often it's happening the rest of the week or the rest of the hours of the day as the couple is together again and again and again. This mismatch or this misunderstanding or this misattunement. Yeah. Eğer bu sizin terapi odanızda oluyorsa, düşünün daha kaç defa oluyordur haftanın geri kalan bütün anlarında birlikte oldukları, geldikleri ya da ilişkilendikleri sürelerde bu birbirini ıskalama, uyumlanamama ve birbirini kaçırma hali ne kadar çok oluyordur. Now, the next two building blocks are what many of us were trained in noticing and talking about, which is emotion and cognition. Yeah. Diğer iki yapı taşımız ise çoğumuzun fark etmek ve üzerinde çalışmak üzere eğitim aldığı yapı taşları. Bunlara da duygu ve biliş diyoruz. But we're missing so much of the story if we only concentrate on the emotional expressions of the couple or in their cognitive or meaning making about their relationships. Yeah. Ama biz sadece duygu dünyasına odaklanacak olursak danışanların ya da ne anlam çıkarıyorlar, ne düşünüyorlar kısmına sadece odaklanacak olursak olup bitenin büyük bir kısmını kaçırmış oluruz. Without bringing in the body, we're only working with small pieces of information that are often very rote and are hard to make changes around. Yeah. Eğer bedeni işin içine dahil etmezsek, bütün bilgi yığınının sadece çok küçük bir kısmına bakıyor oluruz ve o bakabildiğimiz kısım da artık kemikleşmiş, değiştirilmesi oldukça zor bir kısımdır. And these quotes are really, I think, so helpful as we're thinking about working with couples. Yeah. Çiftlerle çalışırken bu alıntıların ben oldukça faydalı olacağını düşünüyorum.
our histories are recreated through our somatic expressions and our body to body interactions. Yeah. Aslında bizim geçmişimiz somatik anlatımlar ve beden bedeni etkileşimler yoluyla yeniden yaratılıyor, yeniden oluşturuluyor. And nonverbal communication is 4 times stronger than our verbal communication. Ve sözsüz iletişimimizin etkisi sözlü iletişimin etkisinden 4 kat daha güçlü. So if I say to you, I'm listening, yeah, Eğer ben size desem ki ben dinliyorum but as I say it, I might be going like this. I'm listening. ama bunu derken şöyle yaparsam ben dinliyorum desem, The message I'm giving you is not so much. I'm not listening so much. Yeah. verdiğim mesaj ne olur? Yok, aslında o kadar da kulak asmıyorum olur. If that happens again and again and again, I experience a rupture in relationship with you. Yeah. Eğer bu tekrar tekrar gerçekleşiyorsa da o zaman karşılıklı ilişkimiz içerisinde bir kırılma, bir yırtılma hissederim. Böyle deneyimlerim. Oops, sorry. Go. So little ordinary moments are often like perpetuating the problems for our couples coming into therapy. Yeah. Aslında küçük bir takım şeyler, görünüşte sıradan olan sosyal hareketler, bunlar devam ettikçe üst üste gelerek çiftlerimizi terapi odasına getiriyor. So I'm going to get started by telling you one way that you can start to assess what's happening with couples. Yeah. Çiftlerde ne olup bittiğinizi değerlendirmenize yarayacak bir araç paylaşacağım şimdi sizlerle. And this is getting below the words and the emotion and noticing what's happening in the body. Bu sözcüklerin ve duyguların biraz daha derinine inme ve bedende ne olup bittiğini fark etme işi. Now, we could teach this course over 10 days and get into each one, but I want you to have something that you can take with you from today, this evening. Yeah. Tabii ki bu eğitimi 10 gün sürdürmek ve her bir günde bu hareketlerden her birini ayrı ayrı konuşmak mümkün ama ben geçireceğimiz bu kısıtlı zaman zarfında olabildiğincesini sizlerle kısa kısa paylaşmak isterim. So I'm going to talk with you a little bit about using the 5 developmental movements, but I'm going to particularly talk about the skill of tracking the body. Yeah. 5 gelişimsel hareketten bahsedeceğim. Bunlarla birlikte önemli gördüğüm bir diğer konu da bedende iz sürebilme becerileriniz. When we're tracking the bodies of the couple that's in front of us, we're trying to get the detail. We're dropping below the story and watching how the bodies are either supporting the story or changing the story or something different. Yeah. Bedende iz sürerken yapmak istediğimiz şey sözle anlatılanın daha arkasını görebilmek, daha derinini görebilmek. Acaba sözle anlatılanı destekler bir yerde mi duruyor beden, yoksa yalanlar bir yerde mi duruyor, yoksa başka bir şey mi yapıyor? So we're watching those bodies and seeing how they're interacting. Yeah. Bedene bakarak bu ikisi arasındaki etkileşimi görebilmek çok önemli. The second thing we're going to do is make contact to it, wonder about what we're seeing. Yeah. Diğer bir yapılması gereken şey de temas kurmak. Yani gördüğünüz şeyi merak edin ve buna temas edin. Halil, it seems like you lean forward when I start to talk fast. Yeah. Halil, ben hızlı konuşmaya başladığımda sanki biraz daha öne eğildin gibi gördüm seni. What's happening for you as Jen starts to speed up her words? Yeah. Can hızlı hızlı konuşmaya başlayınca senin içinde ne oluyor? So the therapist has tracked something and now is wondering about it or making contact. Yeah. Terapist ne yaptı? Önce izini sürdü, fark etti, gördü ve sonra ona temas etti. Onu diyaloğa dahil etti. Next thing we're going to do is we're going to take a smaller bite of what we might want to focus on or work with, a smaller frame of how we want to focus our work for the day. Yeah. Bir sonra yapacağımız adımda birazcık daha küçük
bir çerçeve içine alabilmek, çok büyük büyük konuya odaklanıp onunla ilgili bir şey yapmaktan ziyade daha böyle yutulabilir lokmalarla ilerlemek belki bir çerçevelendirme işi. Couples often come in with big affect, lots of words, a lot going on, you know. Çünkü çiftler genellikle büyük duygulanımlarla, bir sürü anlatacakları hikayelerle ve çokça sözcüklerle gelirler. By funneling down to something small to work with, we are managing the affect, managing the story, and starting to pay more attention to what's happening in the present moment in the body. Yeah. İşte biz bütün bu kocaman duygulanım, kocaman hikaye, kocaman olup biten içerisinde daha küçük bir alanı seçip oraya odaklanmayı seçtiğimizde hem duygulanımı yönetebiliyoruz, hem hikayeyi aslında daha iyi elde tutabiliyoruz ve duygulanımı ve hikayeyi tutabildiğimiz vakit şimdi ve burada olana, bedende gerçekleşene daha iyi odaklanabiliyoruz. We then can start to ask questions. And again, if we think about the principles, we're doing that without judgment and with curiosity. Ve sonra sorular sormaya başlıyoruz ve ilkelerimizi unutmadan sorular soruyoruz. Herhangi bir yargılama ya da herhangi bir başka gündemimiz olmadan gerçek bir merakla sorularımızı soruyoruz. Once we start to know a little more and make explicit what's happening in the present moment, we're able to offer some experiments or little trials so that they can see if that window of tolerance can be a little wider or if they can feel more resourced in the couple's work. Çünkü Yeah. bu soruları sorduğumuz ve onlardan bir takım geri bildirimler aldığımızda onlara denemeleri için birkaç şey verebiliriz. Bu yapacakları denemeler onların tolerans pencerelerinin daha genişlemesine yardımcı olabilir ve terapötik süreçten daha fazla istifade etmelerini sağlayabilir. So our work is really about bringing what's implicitly held and bringing it out into the explicit realm where we're able to work on it and make agreements about working on it together with the couple. Yeah. Yani işimiz temel itibariyle çiftlerin örtük tuttukları şeyi dış mecraya getirmelerine yardımcı olmak, paylaşımdaki alana bunu getirip onun üzerinde konuşup ve bu fark ettikleri şey üzerinde bir uzlaşmaya varabilmelerini belki sağlamak. So I'm going to stop sharing for a moment and just check in because Halil, I imagine you're almost ready for a breather, huh? Yeah. Yeah, that would be nice. See, Peki. Halil and I have worked together for a long time, so we know that pattern now. Yeah. Evet, bir şimdi paylaşımı durduralım, bir şöyle bir sizlere bakalım. Herhalde Halil de şimdi şöyle bir ufak molayı bekliyordur diye tahmin ediyorum. Görüyorsunuz biz artık birbirimiz konuşmadan böyle şeyleri anlaşabiliyoruz. And I'm hoping this information is helpful for everyone. And if you have any questions, I can try to answer them if you want to pop them in the chat. But we're going to take a few minutes. And when we come back, I'm going to walk you through the developmental movements. Okay? Peki, şimdi isterseniz kısacık bir ara verelim. Ondan sonra gelişimsel hareketlere devam edeceğiz. Sorularınız olursa da bunları soru cevap kısmına yazabilirsiniz. Yeah. How long do you need, Halil? Yeah. Let's call it 10, maybe. 10 minutes? All right. Yes. So how about we come back in 10 minutes and we'll go into the developmental movements, okay? Peki. Yeah. 10 dakika sonra görüşüyor ve gelişimsel hareketlerle devam ediyoruz. Welcome back, everyone. Tekrardan hoş geldiniz. I hope you're finding this information helpful and going well so far. Yeah? Umarım şu ana kadar paylaştığımız bilgileri faydalı buldunuz ve iyi gidiyordur diye düşünüyorum. Değil mi? Yeah. Okay, so I'm going to share my slides again and let's talk about these developmental movements. Yeah. Peki. Şimdi slaytlarımı tekrar paylaşmaya başlıyorum. Şu gelişimsel hareketler neymiş? Biraz ona bakalım. So the developmental movements are based on the work by Bonnie Bainbridge Cohen. Gelişimsel hareketler Bonnie Bainbridge-Cohen'ın çalışmalarına dayanır. Can you please deactivate the subtitles again, please? Yeah, I think I got rid of it. So it's Yeah, perfect.
Yeah. Um, so what Bainbridge Cohen identified is movements that come online for all of us that are come on as infants and actually help us establish safety, trust, and uh, uh, interaction or receptivity with another. Cambridge Collin'a göre bebeklikten itibaren bir takım hareketler geliştirmeye başlıyoruz. Bunlar kişiler arasında güveni, emniyeti, etkileşimi ve bir takım şeyleri algılamayı temsil eder hale geliyor. So the first developmental movement is that ability to yield. Yeah. İlk gelişimsel hareketimiz kendini bırakabilme, teslim olabilme hareketi. To let go, to release tension. Yeah. Şöyle bırakmak, gerilimi serbest bırakma hareketi. To allow us to be in contact with gravity, with maybe an object or with another person. Bu yer çekimiyle, başka bir objeyle ya da bir kişiyle temas halinde olmamıza yardımcı olan bir bırakma hali. It helps us elicit the dorsal vagal system, that relaxation response, without the guarding of fear. Bu dorsal vagal sistemin devreye girmesine, karşıyla bu şekilde etkileşip öyle korkuyla "Hah!" dediğimiz bir yerden değil de daha sakin bir yerden ilişkilenmemize yardımcı olan hareket. This yielding is a non-violence with oneself. Yeah. Burada bu teslim olmak aslında kişinin kendiyle şiddetsiz bir ilişki içerisinde olması anlamına geliyor. In couples, yielding requires a certain amount of gentleness to evoke that sense of yielding or letting go. Yeah. Çiftler söz konusu olduğunda bu kendini bırakma, bu teslim olabilme belli miktarda karşılıklı nezaket gerektiren bir şey. If we're too checked out and dull or numb, we don't have enough tone in our muscles or presence to be able to take in the effects of yielding. Yeah. Eğer çokça kendimizi böyle çokça ortamda değilsek, böyle uyuşmuş, mat bir haldeysek, yeteri kadar bir tonusumuz, böyle bir hareket enerjimiz yoksa o bırakma ve teslim olmayı algılayabilecek ya da oraya geçebilecek bir halimiz yoktur. How many of you have couples who come into the office and come in and are like big eyes, guarded? Yeah. Kaçınız mesela şöyle çiftlerle çalıştı? Gelirler karşınıza otururlar. Kocaman gözler, hepsi böyle gardını almış vaziyette. Or they're looking only at you and trying to help you understand how much pain they're in their relationship. Yeah. Ya da bütün gözleri ikisinin de sadece sizin üzerinizde ve her biri ilişki içerisinde ne kadar sıkıntı çektiğini anlatmaya çalışıyor size. Working with them on being able to just sit back and take in the support even of their chair before they can take it in from their partner. Yeah. İşte onlarla çalışırken belki oturdukları sandalyenin onları desteklediğini fark ettirebilmek çalışmaya başlamanın ilk adımı olacaktır. Ancak ondan sonra aslında eşinin de onu destekleyebileceğini idrak edecek ve bunu kabul edebilecek belki. So tracking the body, like we talked about before the break, will help us really see how much one can take in, how much one is open or relaxed to take in new information. Yani bedenin izini sürmek dediğimiz şey aslında kişinin ne kadar yeni bilgiyi ya da ne kadar müdahaleyi alabileceğini de sezme işi. All right. So as we're thinking about yield, we're thinking about not doing. Yeah. Burada teslim olmak derken yapmamayı düşünüyoruz. Being able to savor, to take in. Aslında bir şey yapma etme yerine içine almanın tadına varma hali birazcık bahsettiğimiz teslim olma. Surrender. Yeah. Kendini bırakma, teslim olma. Often with couples,
one partner may want to apologize, and if the other person isn't able to yield, they can't take that apology in. Yeah. Bazen çiftlerde bu kendini şöyle gösterir. Eşlerden bir tanesi özür dilemek ister ama karşı taraf o kendini bırakabilme ve teslim halinde değilse o özür ona geçmez, o özrü alamaz. The next developmental movement is push. Yeah. Bir sonraki gelişimsel hareketimiz ise itmektir. Pushing is integral for establishing boundary. İtmek, sınır koyabilmek için vazgeçilmez bir eylemdir. From the yield, it requires a contraction of the muscles. Yeah. Kendini bıraktığınız bir noktadan itmek, kasların şöyle bir gerilmesini gerektirir. We're pushing out from ourselves, giving ourselves more space. Yeah. Kendimizden öteye doğru iteriz. Bu, kendimize alan açtığımız bir yerdir. Now, many of us work with couples who come in and they either have too much push or too little push. Yeah. Çoğumuz çalıştığımız çiftlerde görürüz. Bazen ya çok fazla itiyorlardır ya da gereğinden az itiyorlardır. Too much push and I'm not letting you in. Eğer Yeah. çok itiyorsam seni hiçbir şekilde içeri almıyorum demek. You know, I'm not listening to what you say. I'm not Seni, taking in from you. Yeah. seni dinlemiyorum, senden gelen hiçbir şeyi içime almıyorum. Too little push and I may have you, uh, I may compromise myself in relationship to you. Çok az ittiğim hallerde de seninle olan ilişkim içerisinde kendimden feda ediyorum. So finding that appropriate space for self, that boundary, and also being able to communicate that clearly with our partner can be extraordinarily helpful. Yeah. İşte kişilerin, eşlerin kendilerine ait bir alanı bulabilmeleri ve bu alanları içerisinde hala karşıyla iletişim kurmaya devam edebilecekleri bir denge kurmaları inanılmaz işe yarar bir yöntem. Noticing that push can be incredibly supportive. Yeah. Sadece bu itmeyi fark etmek, itme eyleminin farkında olmak çok destekleyici olacaktır. Seems like you need a little space, huh? Yeah. Sanki böyle biraz kendinize ait bir alana ihtiyacınız var gibi görünüyor. Ne dersiniz? Demek. I was working with a couple who uh, the male, it was a heterosexual couple, male and female partners, and he would lock eyes on her when they were in the therapy room talking. Çalıştığım bir Yeah. çift vardı, kadın ve erkek. Erkek mesela bir çalışma yaparken şu şekil gözlerini kitlemiş vaziyette kadına o şekilde çalışıyordu. And she would sit back farther and farther and farther. Yeah. Kadın da şöyle geriye geriye olabildiğince iterek kendini geriye çekerek kalıyordu And odada. then she'd move away or move to the arm of the couch. Yeah. Ve bir noktada şöyle yanlara doğru hani oturduğu koltuğun kollarına doğru kendini çekiyordu artık. He was pushing at her with his gaze. Yeah. Adam bakışlarıyla aslında o itme eylemini yapıyor kadına doğru o noktada. She was backing away and not feeling into her own need to create space. Yeah. Kadın sürekli geriye çekiliyor ve kendine ait bir alana sahip olma ihtiyacını duyumsayamıyor. So what we ended up working on was all I did was notice the pattern. Yeah. Tek yapmam gereken burada böylesi bir örüntü olduğunu fark etmekti. And I asked him if we could try something. Yeah. Ve dedim ki adama bir şey deneyelim mi? And I asked him if he could just close his eyes a couple of times and see if he could soften his gaze. Dedim ki gözlerinizi birkaç kez açıp kapar mısınız? Sonra bakışlarınızı biraz yumuşatmayı denemek nasıl olur acaba diye. He started to do that, and all of a sudden his body, he took an exhale and his body got a little softer. Bunu yapmaya başladı. Ondan sonra şöyle bir derin nefes verdi ve bedeni daha yumuşadı. One curious small experiment. Yeah.
Küçük, merak ettiğim bir deneyim sonucu vardığım sonuç bu. I then asked her what happened for her when he was able to soften his eyes a little bit and his gaze. Sonra eşine döndüm. Dedim ki kocanız bakışlarını, partneriniz bakışlarını yumuşattığında sizde ne oldu? And she said, I can sit up more. Yeah. Birazcık daha dik oturabildim dedi kadın. So what we did was we played with a way that she could signal when he was becoming too intense, when he was pushing into her with his eye gaze. Yeah. Buradan hareketle şunu biraz çalıştık. Acaba kadın adamın üstüne fazla, onun üstüne fazla geldiğini, kendi üstüne fazla geldiğini fark ettiğinde hangi işaretleri verebilir? Şu an çok üstümdesin. So that taught, she then taught, they together learned a way of putting, she would just put her hand up a little bit, not too high, not in his face, but just right here. Yeah. Mesela onlar karşılıklı bu hareket üzerinde uzlaştılar. Şöyle tutma. Böyle çok yukarıda değil ya da böyle itmiş değil. Şu. And that hand movement helped him understand that he could then blink and soften his gaze. Yeah. Bu el hareketi karşı tarafta, bir dakika benim şimdi gözlerimi bir kapatmam, bir yummam lazım şöyle bir iki defa. Bakışlarımı yumuşatmam lazımı uzlaşmalarına ve anlaşmalarına yardımcı oldu. Two small interventions that helped him understand that he was pushing in too much and for her to understand that she needed to be able to push back to give him that signal. Yeah. İki küçük müdahale yardımıyla adam fazlaca alan işgal ettiğini, çokça itelediğini görebilmiş oldu. Kadın da kendine ait bir alan ihtiyacının nasıl işaretini verebileceğini anlamış ve deneyimlemiş oldu. Pushing can encourage self-identity. It can encourage integrity, a sense of agency. Yeah. İtmek, kişilerin kendilerine ait kimliklerini, bireyselliklerini güçlendirmelerine, aynı zamanda yapabilir edebilirlik hallerini vurgulamalarına aslında alan açan bir hareket. And I actually do this with couples in my office. I have them do this pushing exercise that you see in the picture. Yeah. Bu resimde gördüğünüz itme egzersizini ben terapi odamda çiftlerimle de yapıyorum. They learn a lot from that. Yeah. Sadece bu egzersizin kendisinden çokça şey öğreniyorlar. I'm going to go back to yield for a moment. Yeah. Teslim olmaya tekrardan bir geri dönmek isterim. I also do a yielding exercise with couples, and I actually do it more with hands and ask one member of the couple to yield their hands into the hands of another. Teslim olma egzersizini şu şekilde yapıyorum. Eşlerden bir tanesi elini açıyor. Diğer eş de kendi elini onun üzerine bırakıyor. Yani elleri aslında kendini bırakıyor, teslim oluyor bir yerde. So one partner may hold their hands out like this. Yeah. Eşlerden biri şöyle tutuyor elini. And the other partner rests their hands in the hands of their partner. Diğer partner de ellerini şu şekilde üzerine bırakıyor ve dinlendiriyor üstünde. Without lots of talking, with just noticing and wondering. Yeah. Hiç konuşmadan, sadece fark ederek ve merak ederek yapıyorlar. Okay. Peki. So yield, push. And the next Teslim one olmak is dedik, reach. itmek dedik. Diğeri ise şöyle uzanmak, ulaşmak. Reach is a key skill. Yeah. Uzanmak, ulaşmak gerçekten çok önemli bir beceridir, anahtar bir beceridir. Seeking proximity or nearness. Yeah. O yakınlık arzusu, To express interest, curiosity. Yeah. ilgiyi, merakı ifade edebilme. To be able to satisfy needs and wants. İhtiyaçları ve istekleri tatmin edebilme açısından önemli. Because after all, that's why many of us want to be part of a couple. Yeah. Zaten çoğumuz bir çift ilişkisi içerisinde olmayı da bütün bunlardan ötürü istiyor değil miyiz çoğunlukla? To extend our energy and our bodies
outward and to another. Yeah. Bedenimizdeki enerjiyi dışa doğru, bir başkasına doğru gönderebilme isteği. Reach has a lot to do with desire. Uzanmanın, ulaşmanın içerisinde çokça arzu öğesi de var. Being able to move towards and impact what we want. Yeah. Bir şeye doğru yönelebilmek, istediğimiz şey üzerinde etki doğurabilmek. Many of us learn in our early childhood experiences that reaching is not okay. Yeah. Pek çoğumuz erken çocukluk döneminde uzanmak ve ulaşmaya yönelik hareketin iyi bir şey olmadığını ya da hoş karşılanmadığını öğrendi. That does not mean that the longing for connection is not there. Ama sırf böylesi bir deneyim yaşadı diye temas etmeye, bağ kurmaya yönelik bir özlem, bir istek olmadığı anlamına gelmiyor. O hala orada duruyor. Buna alan açılmamış olsa bile. Or that doesn't mean that the desire is not there. Yeah. Arzunun orada olmadığı anlamına gelmiyor bütün bunlar. However, our partners may see that lack of reach and interpret it as lack of desire, lack of interest, lack of want of connection. Ama ilerleyen yaşamımızda erişkin hale geldiğimizde eşimiz bizim bu uzanmama halimizi, ulaşmaya yönelik herhangi bir girişimimiz olmama halini beni istemiyor ki, beni arzulamıyor ki, temas kurmak istemiyor, ilgisi yok benle gibi yorumlayabilir. When we're not able to access our reach, it's very hard for someone to know what it is that we are wanting. Yeah. Çünkü biz kendimiz kendi uzanma, kendi ulaşma arzumuza, isteğimize erişmekte zorlanıyorken eşimizin acaba şu an neyi istediğimizi, neyi arzuladığımızı kestirmesi o kadar zordur ki. Sometimes our reach becomes almost clingy and too much. Yeah. Bazen de bu ulaşma, bu uzanma bir tutunmaya dönebilir. Böyle fazla pençesini geçirmeye dönebilir. Being able to reach for, to be able to receive reach is something that you can do really frequently with couples. Yeah. Eşlerle bunu çalışmak sıkça yapabileceğiniz bir egzersizdir. And you can get a little playful with this. What's it like? I've used objects, handing objects to someone and then asking for the object back. Yeah. Bunu oyunlaştırmak da mümkün. Ben çoğunlukla bir obje seçip onu birbirlerine vermelerini, sonra ondan geri almalarını, istemelerini, sonra geri vermelerini çalıştırıyorum mesela. One couple that I work with, he has T-Rex arms. That's what he always tells me. Yeah. Say it T-Rex, again. the dinosaur. Hı hı, hı hı. He has T-Rex arms. They're Yeah, there, yeah. but they don't do anything. Yeah, Yeah. I know, Yeah. I know. Mesela çalıştığım çiftlerden bir tanesi adam şey diyor, benim kollarım T-Rex gibi. Hani oradalar ama bir işe yaramıyorlar. He's a big, strong guy. Yeah. Kocaman da bir adam, güçlü bir adam. But when I ask him to reach for his partner, it's like he's got these floppy little tiny arms. Yeah. Ama eşine uzan dediğimde, ulaş dediğimde sanki böyle o dinozorların çok bedenlerine göre küçük kolları gibi öyle duruveriyor orada. When we bring it into the explicit realm, what happens is his partner can become empathic to how hard it is for him. Yeah. İşte bunu örtük alandan açık ve konuşulur alana çıkardığımızda, fark edilir alana çıkardığımızda eşi bu defa daha empatik hale geliyor. Ulaşma eyleminin onun için ne kadar zor olabildiğini fark etmeye başlıyor. So with my modeling of curiosity, of acceptance, of compassion in the principles, right? We Ve can start to ben understand. Oops, sorry, Halil. no Yeah, problem, go ahead. no problem. İşte anlayış içerisinde, şefkat içerisinde ve merakla hareket ettiğimiz zaman bütün o bahsettiğimiz ilkeler vardı ya, öyle devam ettiğimizde de When I can wonder about that and he can express his difficulty, I can support his partner in feeling that empathy. Yeah. hı hı. Ben bunu merak ettiğimde, o bana ne kadar zorlandığını anlattığında, bu defa işte eşini
Bu anlamda empati kurabilme konusunda destekleyebiliyorum ve karşı tarafın bu desteği alabilmesine yardımcı oluyorum. And I'm not just settling for some word, I feel empathy. No, no, no. Yeah. Ve burada sadece diğer eşin sözcükleriyle yetiniyor değilim. Evet, şu an empati duyuyorum, empati yapabiliyorum onun ne hissettiğiyle kalmıyorum. I want her to tell him what that empathy feels like in her body. Bu Yeah. kocasına karşı duyduğu bu empatinin onun bedeninde nasıl hissettirdiğini anlatmasını istiyorum kadından. Now you see, I'm talking now about sensation. Yeah. Şimdi duyumsamalardan bahsetmeye başladım dikkat ettiyseniz. My heart feels full. Kalbim böyle dop dolu hissediyor. I feel a sadness behind my eyes. Gözlerimin gerisinde çöken bir üzüntü hissediyorum. Those body-based core organizers. Now I'll ask her, what does that mean? Yeah. Ve işte bu beden temelli ana düzenleyicilerden yola çıkarak bu ne anlama geliyor diye soruyorum. And she says, I wish it was easier for you. Ve diyor ki keşke senin için daha kolay olsaydı uzanabilmek, bana erişebilmek. Now she's got some integrative capacity and he's got some integrative capacity in the window of tolerance. Yeah. İşte bu olduğunda hem kadın hem erkek tolerans pencerelerinin içerisinde bütünleştirebilme, entegre edebilme kapasitesine sahip olmuş oluyorlar bu deneyimi. Now we can start to move towards little experiments that will help them become more attuned. İşte buradan bir takım deneylere doğru hareket edebiliyoruz ve eşlerin daha uyumlanmış olmalarını sağlayabiliyoruz. Okay? Yeah. Tamam. All right. Peki. So, one of the things that happens a lot when working with couples is that you have a lot of information that happens in the room, but it's hard for them to hold on to it. Yeah. Çiftlerle çalışırken olan bir diğer şey de o kadar fazla şey olup biter, o kadar fazla bilgi vesaire uçuşur ki bunlara tutunmak zordur. So this is when the next developmental movement and the concept of grasp comes in. Yeah. Bir sonraki gelişimsel hareketimizde yine bu bağlamda tutunma hareketi. To be able to hold on to something or to someone. Yeah. Birine ya da bir şeye tutunabilmek, sarılabilmek. To grasp the nature or what makes up a person. Yeah. To understand. Kişiyi, o kişi yapan şeye tutunabilmek ya da anlayabilmek kastettiğimiz şey. To appreciate what it is that we're holding. Yeah. Ve tuttuğu şeyi takdir edebilmek de buna giriyor. Grasping also is the right to be able to take in as you are my person. Yeah. Tutunabilmek aynı zamanda o kavrayabilmek şunu da getiriyor. Sen benim eşimsin. Sen benim eşimsin. Holding on to pleasure, interest, and meaning. Yeah. Aynı zamanda hazza, ilgiye ve anlama tutunmayı da beraberinde barındırıyor bu kavrama, bu tutunma hali. This is a dynamic that can really come into play when there's been infidelity or obsessive use of pornography or something like that. Yeah. Özellikle sadakatsizlik söz konusuysa ya da aşırı pornografi tüketimi söz konusuysa bunlar faydalı olacaktır. And the final developmental movement is pull. Son gelişimsel hareketimiz ise çekmek. To be able to draw someone to you. Yeah. Birini alıp kendinize doğru çekebilmek. To meet someone in the experience. Biriyle deneyiminde buluşabilmek. To increase proximity, decrease distance. Yakınlığı arttırabilmek, uzaklığı azaltabilmek. Pull is about exploring
objects or another person through the Çekmek senses. bir başkasını ya da başka bir şeyi duyularımız aracılığıyla keşfetmek anlamına da geliyor. Pull is taking in nourishment. Yeah. Çekmek aynı zamanda beslenme, ilgi ve şefkati alma anlamına da geliyor. Feeling that sense of pride in our own agency. Kendi yapabilirlik edebilirliğimizden gurur duyma anlamına geliyor. And really important, a sense of deserving and being able to take in comfort and care. Aynı zamanda hak edebilmek, hak ettiğini düşünmek, özeni, bakımı, beslenmeyi ve rahatlığı. So, when we're working with a couple, we want to help them try a new action. Yeah. Çiftlerle çalışırken onların yeni bir eylemi denemelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. So, we have to also go back to the principles and make some assumptions. Yeah. Buradaki ilkelere dönmek ve buradan bir takım varsayımlarda bulunmak yerinde olacaktır. If the movement or the action was easy for the client or had been helpful in the past, they would be using it. Yeah. Eğer bu hareket danışan için kolay geldiyse ya da geçmişte kullandıkları bir hareket değilse bunu kullanacaklardır sonrasında da. They would also be using the action if it had been accepted and encouraged by another. Özellikle başkası tarafından kabul edilen ve teşvik edilen bir hareketse bunu da kullanacaklardır. So we want to pay attention as we're tracking for that, the receipt or the experience of the other as someone tries something new. O yüzden iz sürerken terapi odasında eşlerden bir tanesi bu hareketlerden birini denerken, deneyimlerken diğer eşin bunu nasıl karşıladığına da bakıyor olmanız gerekiyor. And this is, as a couples therapist, we really want to notice. Yeah? Ve bir çift terapisti olarak bunu fark edebilmek bizim çok istediğimiz bir şey. And with curiosity, compassion, and without judgment, we want to help the other person be able to increase their capacity to notice a new action in their partner. İşte merakla, şefkatle ve destekleme yoluyla karşı tarafında bunu alabilme, bunu fark edebilme ve destekleme yetisini de arttırmaya çalışıyoruz. We want to celebrate that new way of being. Yeah? Bu yeni olma halini beraberce kutlamak istiyoruz aslında. And sometimes people can have great joy at doing something new successfully. Bazen insanlar yeni bir şeyi başarılı biçimde yaptıklarında bundan büyük keyif alırlar. And like any new positive movement, sometimes they experience grief or pain related to their history of not being able to try that new action. Ve pek çok pozitif şey yapabildiği vakit kişinin geçmişte bunu yapamayışının ya da yapmamış olmasının verdiği acı, yas ve üzüntüsünü de yine bilmek gerekir. Onun da gelebileceğini unutmamak gerekir. There also may be some fear response that comes up as they feel parts of themselves that feel challenged by the action. Burada bir korku yanıtı da gelebilir danışandan. Çünkü bu yeni bir şey ve bir meydan okuma hali hissettirebilir, zorlanma hali hissettirebilir. If my belief about myself is that I cannot be vulnerable and you've just had me reach in vulnerability, I may have a fear that comes up inside of me that my vulnerability will kill me or hurt me. Yeah? Eğer ben kendimle ilgili olarak şunu biliyorsam ben asla zayıflık gösteremem, ben asla gardımı indiremem diyebildiysem kendimi bildim bileli ve benden terapistin uzanmamı istiyorsa, ulaşmamı istiyorsa bunu bir zayıflık, bunu bir kırılganlık olarak görüp bunun korkusunu hissedebilirim. Bu kırılganlığın bende pek çok şey yapabileceğini düşünebilirim. Okay. Evet. So we want to consider a few things as we're trying some experiments or trying to evoke change in some of these developmental movements. Yeah. İşte burada bu gelişimsel hareketleri konuşurken, bunlarla çalışırken dikkat etmemiz gereken birkaç konu var.
how does the context of the couple's story and the impact of the action uh, come forward or evolve in the moment? Yeah. Acaba bu hareketlerle ilgili bağlam insanların eylemin o anda yürütülmesini nasıl etkiliyor? We always want to consider cultural implications, transgenerational influences, and whether someone has a history of trauma as we're asking them to complete an action. Yeah. Bir hareketi tamamlatırken, bir hareketi yaptırırken kişilerin nasıl bir kişisel background'dan geldiğini, nasıl bir travma background'ından geldiğini unutmamak, belki kültürel ya da nesiller arası bir etki var mı? Bunu da gözeterek devam etmek lazım. We want to be curious about the beliefs that come up with the movement, yeah, Hareketlere or dair the action. hareketlerde ya da eylemlere dair kişilerde ne gibi inançlar var? Bunları sormak lazım. We want to see, is the movement that we're asking them to make, is it adaptive? And this is when we really need to be doing it in interaction with their partner. Ve onlardan yapmalarını istediğimiz ya da önerdiğimiz hareketin gerçekten adaptif bir şey olduğunu ve çiftleriyle ilişkilenme halinde gerçekten yapmaları gereken bir şey olup olmadığını bir sormak, buna bir bakmak lazım. So, for instance, if Halil and I are partners and the therapist asks me to reach towards Halil and I do that, yeah, Eğer ben Halil'le partnersem ve terapistimiz benden Halil'e doğru uzanmamı, elimi uzatmamı istiyorsa, and Halil's response is to pull away, yeah, Halil'in yanıtı da şöyle kendini geri doğru çekmekse, and I am only paying attention to my ability, or if the therapist is only paying attention to my ability to reach and doesn't notice what's happening with Halil, then it's not an adaptive new experience for me. eğer terapist burada sadece benim uzanma, erişme becerime ya da deneyime odaklanıyor ama Halil'in böyle kendini geriye çeker istemez halini görmüyorsa bu çift için adaptif bir hareket olmayacaktır. İyi ve destekleyici bir hareket belki olmayacaktır. How does this movement translate from one movement to the other? Is it expansive or contracting? Yeah. Acaba bu hareket başka bir harekete nasıl evriliyor? Daha genişler bir biçimde mi yoksa daha kısıtlar ve kasılır bir şekilde mi duruyor? Does it begin to feel more authentic or economical for the movement to be made? Yeah. Burada çok daha hakiki böyle yapay değil de gayet hakiki bir şekilde duruyor mu? And this is something that we have to give some grace to, because when we're trying something new, sometimes it seems very jumpy or maybe discoordinated. Yeah. Burada biraz anlayışla yaklaşmak lazım. Çiftlere yeni bir şey yapmasını öneriyorsunuz sonuçta ve alışılageldik bir şey değilse bu hareketi böyle çok akıcılıkla ve doğallıkla belki ilk etapta yapamayabilirler. Birazcık böyle kesintili ya da hızlı ya da çok yavaş yapabilirler. And all we want to do with that is just support the partner as they say, you don't really mean it. Well, let's check that out. Yeah. Hı hı. Hani burada sadece işte şey demesin acaba şunu mu diyor? Yok içinden gelmeyerek yapıyorsun mu diyor hemen birisi. Şöyle bir bakmak, şöyle bir kontrol etmek gerek. So let's talk a little bit about intervention. Yeah. Şimdi de biraz müdahaleden bahsedelim. I'm going to talk a little about intervention. I'm going to move you through the sequence of the developmental movements, and then I'm going to take some questions, okay? Gelişimsel hareketler ve müdahaleden bahsettikten sonra son kalan zamanımız içerisinde de sorularınızı alacağım. So we've made our assessment. We've watched what's happening. We're writing notes to ourselves of things to be curious about. Yeah. Ne yaptık? Fark ettik ne olup bittiğini izledik, gerekli notlarımızı aldık çiftle olan etkileşimimiz içerisinde. Now we want to think about what could possibly be our intervention. Yeah. Ve buradan itibaren de muhtemel müdahalemizin ne olabileceğini düşünüyoruz. And in sensory motor psychotherapy, our interventions become experiments. Sensori motor psikoterapi içerisinde müdahalelerimize biz deneyler diyoruz. Sometimes
just tracking and noticing something and making something explicit will affect change. Yeah. Bazen bir şeyin izini sürmek, bir şeyi fark etmek, bir şeyi görünür hale getirmek danışanda değişiklik yaratacaktır. But often we need to challenge or interrupt repetitive patterns and conduct more thoughtful, more mindful experiments that help us either deepen to gather more information or offer new experiences. İşte burada sürekli tekrar eden o örüntüleri burada kırabilmek ve daha mindful, daha düşünüş yönelik bir takım deneyimlere alan açabilmek, oradan da belli değişimleri yaratabilmek peşindeyiz. And in sensory motor psychotherapy, we call this the experimental attitude. Sensörü motor psikoterapide biz buna deneysel tutum diyoruz. It's not about something being right or wrong. It's just little trials to gather more information. Yeah. Bu doğru, bu yanlıştır tavrından ziyade şunu bir deneyelim mi, ne olacak tavrından bahsediyoruz. So the developmental movements emerge in a sequence. Yeah. Gelişimsel hareketler belli bir sıra içerisinde, belli bir dizi içerisinde ortaya çıkıyor. I need to be able to yield. I need to be able to have a relaxed, yielding body to be able to do the next movement. Yeah. Şöyle bir kendimi bırakabilmem, bir teslim olabilen bir bedene ihtiyacım var ki oradan itmeye geçebileyim. And this fits beautifully with the window of tolerance, right? Bu aslında tolerans penceresi kavramına da çok güzel uyuyor. I have to have integrative capacity. Yielding will help me have that integrative capacity. Yeah. Çünkü bütünleştirebilme kapasitesi ihtiyacı duyuyorum ve bunu yapabilmek için de şöyle bir bırakmam, bir dinlenmem gerekiyor. From that yield, I need to notice my interest or my longing and push myself up. Yeah. Ve bu dinlenme yerinden neye arzu duyduğumu, neyi özlediğimi, neyi istediğimi fark edip kendimi ona doğru itebiliyorum. Push is the foundation for reach. Yeah. İtme, erişime temel sağlıyor. Reach is the way I go into relationship. Yeah. Ulaşma ise ilişkiye girmemi sağlıyor. And if I'm met, I'm able to then grasp. Yeah. Eğer o noktada beni karşılarsa birisi, o zaman sarılabiliyorum, tutunabiliyorum. As I grasp something and hold it and feel its value, then I can pull it into myself and take it in. Yeah. Tuttuğum, sarıldığım şeyin değerini hissettiğimde ve değerli olduğunu düşündüğümde kendime doğru çekip içime alabiliyorum. And as I pull it in, this is where object permanence comes from. I hold on to it and I can relax knowing I've had the experience. Yeah. Ve işte obje devamlılığından hareketle ben onu kendi içime çektiğimde ve aldığımı hissettiğimde ah diye kendimi bırakıp teslime ve dinlenmeye dönebiliyorum. Okay, so I'm going to stop sharing for a moment. Yeah. Evet, şimdi And, paylaşımı birazcık bırakacağım. and I'm going to ask you to just go through that pattern with me. Yeah. Hadi bu 5 deneyimsel hareketi hep beraber deneyimleyelim, olur mu? So just feel for a moment if you can. Just it's almost 11 o'clock. Just feel yourself yielding into the support of your chair. Yeah. Evet, şöyle kendinizi sandalyenize bir bırakabilir misiniz? Şöyle bir sandalyenizin desteklemesine kendinizi bırakmak. And imagine something in front of you. Don't make any movement yet, but imagine something in front of you, like a delicious warm tea or something that would be just right for you right now after a long day. Şu an önünüzde bir şey olduğunu hayal edin. Belki çok güzel bir demli çaydır ya da yoğun bir günün ardından çok ihtiyaç duyduğunuz bir şey tam önünüzde duruyormuş gibi düşünün. Maybe you're thinking about your partner and wanting to move towards. Yeah? Belki eşinizi düşünüyorsunuz. Ona doğru yönelmek, ona doğru gitmek istiyorsunuz. Feel that pushing away from that yielding state, pushing towards that which you want.
Yeah. Kendinizi bıraktığınız bu yerden, dinlenme yerinizden o istediğiniz şeye doğru ki o çekimi hissedin. Oraya doğru o itmeyi hissedin. Now imagine reaching for that beloved other or that nourishing tea or something else. Şimdi o şey her neyse ona doğru uzandığınızı hayal edin. Kendinizi oraya doğru ittiniz ve uzanıyorsunuz şimdi. And imagine that it's right there for you and you can grasp it to take it in. Ve tam Yeah. orada önünüzde ona böyle kavradığınızı hissedin, ona tutunduğunuzu hissedin. You appreciate it, you see it. Yeah. Onu görüyorsunuz, onun değerini, tadını, kıymetini biliyorsunuz, You feel it. Yeah. hissediyorsunuz. There's a sensation of pleasure. Yeah. Bir haz duyumsaması veriyor size. Now imagine pulling it towards you so that you can really even make the experience bigger. Ve onu kendinize doğru çektiğinizi hayal edin. Ve bu deneyimi çok daha büyüttüğünü fark edin bunun. Now, knowing that you have it, see if you can go back to that yielding state. Ve artık sizde. Bakın bakalım bu sizde olmasından hareketle kendinizi o teslim yerine, o dinlenme yerine bırakabilecek misiniz? Feeling that ability to savor, feeling that ability that you have something. Yeah. Tadını çıkarabildiğinizi, onun sizde Yeah. ve sizinle olabildiğinizi fark edebilme. And stay with that experience of having what it is that you need. Yeah. Ve ihtiyaç duyduğum şeyi aldım deneyimiyle biraz kalma. So that sequence of movement can be incredibly helpful as you are watching and tracking your clients. Yeah. İşte bu hareketleri deneyimlemek, bu sıra sekans halinde gidebilmek, danışanlarınızı izlerken oldukça faydalı olabilir. So I'm hoping that that translation was okay on the slides. Yeah. Umarım slaytlarımdaki tercümeler okeydi. Çok şaşırtıcı şey olmamıştır diye düşünüyorum. Google Translate yaptım yazılı kısım. I'm sure you had a good chuckle at some of them, Julio, huh? Yeah. Bazıları birazcık böyle ufak işte geçmişe tarih demiş falan filan ama fena değildi tabii. Organik köy çevirisinin yerini tutmaz. And I'm happy to take a couple of questions if you would find that helpful. Um, Evet. Birkaç tane soru almak isterim. Jen, they have sent their questions to Q&A and I okay. selected the most voted ones and I'll be Okay, asking great. some of them. Would that be okay? Okay. Of course. Absolutely. Yeah. Peki. Şimdi soru cevap kısmında en çok oy alanlardan vaktimiz kaldığı kadar sormak isterim. Aydan is asking, bir saniye. Thank you so much for the presentation. How about socially anxious clients who are sensitive Mhm. about others' evaluations about themselves? Does therapists' reflections about their body make them shy or withdrawn about their actions, like hiding their spontaneous movements? Let me translate that. Mhm. Sunum için teşekkürler. Sosyal olarak kaygılı danışanlar diğerlerinin kendileri hakkındaki değerlendirmelerine çok hassas olabiliyorlar. Acaba terapistin onların bedensel hareketlerine dair yansıtmaları onlarda daha utangaç ve çekingen bir hal alabilir mi? O spontane hareketlerini saklama eğilimine girebilirler mi diyor. So I think that's a really great question because we have a lot of people who are very self-conscious about having their bodies seen and noticed. Yeah. Çok güzel bir soru çünkü pek çok danışan bedenlerinin görülmesine ve fark edilmesine dair fazla hassas. So I think it's really important that we are choosing wisely what it is that we're trying to make explicit. Yeah. O yüzden neyi görünür hale getirmek istediğimizi akıllıca seçmemiz lazım. So let's say that I'm working with someone who's quite anxious and has comes into my office and holds like
a bag in front of them and appears really closed off. Yeah. Diyelim ki çok kaygılı biri geldi terapi odama ve şöyle bir çantaları gibi bir şey var ve kendilerine doğru tutuyorlar ve çok kapalı gözüküyorlar. And their partner is complaining that they're really uptight. Yeah. Ve eşleri de ya çok gergin bu eşim diyor. Çok kendini kasıyor diyor mesela. I'm going to make my comments or what I track smaller and more neutral. Yeah. Burada daha küçük ve nötr iş sürümleri gerçekleştiriyorum. Seems like it's hard to relax here today. Yeah. Mesela şöyle ifadeler. E, Burada ve bugün rahatlamak zor gibi görünüyor ha gibi. So I'm not commenting on the body quite yet. I'm just doing a more generalized statement about seeing that it's difficult to relax. Yeah. Henüz daha beden sözcüğüne falan girmiyorum. Beden sözcüğünü kullanmıyorum ama genel bir ifadeyle rahatlayabilmek, rahat bırakabilmek biraz zor gibi geliyor. Ne dersiniz? Gibi. So in a sense, I'm titrating what it is that I'm offering back to the client that I'm observing. Yeah. Yani gözlemlediğim şeyi paylaşırken danışanımla böyle küçük sanki damlalıkla verir gibi paylaşıyorum, boca etmiyorum. Now, I also want to say something else about that. Yeah. Bununla ilgili bir şey daha söylemek isterim. Often we have clients who will close off to someone else, and the other person really respects that boundary and sort of moves away. Yeah. Bazen eşlerden birisi kendini kapattığı vakit diğer taraf buna saygı gösterir ve uzaklaşır. So let's say I take a little risk and I say, it's like your body is giving the message that you're closed off. Yeah. Diyelim ki risk aldım ve söyledim. Dedim ki görünen o ki bedeniniz kendini kapattığının işaretini vermek istiyor. Now remember relational alchemy, and let's think about the principle and the client saying to me, I don't know what you mean, and getting upset. Yeah. İlişkisel simyayı düşünelim, o ilkeyi ve danışan diyor ki buradan ne demek istediğinizi anlamadım. Here's an opportunity to show repair to the couple. Yeah. İşte bu onarımı çifte gösterebilmenin bir fırsatı. I might say something like, that was too much, huh? Şöyle bir şey diyebilirim. Biraz fazla geldi galiba bunu söylemem. Ne dersiniz? Biraz çok mu oldu? It was upsetting for me to notice that. Yeah. Benim bunu fark etmem birazcık üzdü sizi. How about you just know that I'm going to do it differently next time. Yeah. Bir dahaki sefer daha farklı yapacağım. Bunu fark edebilirsiniz. I'm modeling a change in behavior. Yeah. Davranışta değişiklik yapılabileceğinin aslında modelini, örneğini teşkil ediyorum ve bu şekilde sunuyorum. I'm also providing what could possibly be a missing experience. Yeah. Ve muhtemelen eksik kalan deneyim ne tamamlanamadı, ne olamıyor genellikle bunu da paylaşmış oluyorum. Make sense? Yeah. Mantıklı gelmiştir diye umuyorum. Okay, Okay, Halil, another one? sure. Merhaba, sorum çiftlerle çalışmaya dair değil fakat insanın kendi bedeniyle ilişkisinin sırlarını düşündüğümde soru sorma fırsatını kaçırmak istemedim. Kanser tedavisi görüyorum ve bu süreçte bedende olmak, fiziksel ve ruhsal acı verdiğinden sürekli disosiye halde buluyorum kendimi. Bedenimle şefkatli bir yerden bağ kurabilmeme yönelik bir öneri var mıdır? Merak ediyorum. Çok teşekkürler. Hello, my question is not about working with the couples, but when we think about people's own relationship with his or her own body and the body borders, boundaries is an important opportunity for me to ask this question. I'm going through a cancer treatment and being with my body is giving me physical and also uh, psychological pain. I always I'm finding myself dissociated from my body. So is there any suggestion that I can be in touch with my body from a more compassionate place? Thank you so much. Yeah. So I think that's really something that many of us learn to do either through the trauma like you're experiencing right now with cancer treatment or through
other experiences we've had with our bodies where we've kind of dissociated from our bodies. Yeah. Bunu öğreniyoruz değil mi? Bazılarımız yaşadığımız travmalar yoluyla sizin de içinde bulunduğunuz tedavi sürecinde ifade ettiğiniz gibi ya da başka başka öğrenmelerle bedenimizden disosiye olmayı öğreniyoruz. And what I want to offer is that as much as our bodies can be a source of pain, they can also be a source of resourcing. Yeah. Bedenimiz bir acı alanı olabileceği gibi çoğu zaman bir kaynak alanı da olabilir. So maybe there's a resourcing of eating a fresh fig and feeling that taste in our mouths, and that connects us with our body. Yeah. Belki mesela taze incir çıkmıştır. Bir ısırık aldığınızda ağzınızda bıraktığı o hissiyat sadece o kadarı sizin bedeninizle ilişkiye girmenin, temas kurmanın bir yoludur, giriş kapısıdır. Or maybe it's stroking a part of our hand or a part of our skin that doesn't feel pain. Yeah, Ya that's not da in pain. Mhm. vücudumuzun ağrımayan bir noktası dahi varsa, elimizin, parmağımızın ucu gibi, orayı belki alıp bir okşama. Or maybe it's just connecting to our back body by allowing ourselves to feel into the support of a pillow or a cushion. Yeah. Veya bedenimizin kendi içinden değil ama arkamıza bir yastık koyarak, şöyle destekleyecek Or bir şey koyarak onun varlığını hissetmek, bedene girmenin, bedenle temasta bulunmanın bir yolu olabilir. Or maybe we use imagery. If our body is in too much pain, maybe we use some sort of inner imagery, like floating in water, or doing something that also will help us befriend. That's five sense perception using that imagery. Yeah. Ya da beden içerisinde herhangi bir alan bulmakta zorlanıyorsak, hayal gücünden, imgelemeden faydalanarak bedenin yüzdüğünü, süzüldüğünü ya da çok rahat olduğunu görmek, bunu hissetmek yardımcı olacaktır. I also just want to offer that sometimes when we feel disconnected from our bodies, sometimes a trusted other can help us feel a little more connected by allowing us to yield into them. Bazen kendi bedenimizle ilişkilenmek zor olduğunda güvendiğimiz bir diğerinin yardımıyla bunu yapabiliriz. Yani onun eline, onun varlığına, bedenine ya da göğsüne kendimizi teslim edebilmek, bırakabilmek. So, for instance, if this is you, yeah, and you feel disconnected from your body, yeah, Diyelim ki bu siz olun ve bedeninizle temasınız kopuk olsun. and I'm a trusted other, yeah, Ben de güvendiğiniz biri olayım. maybe I'll let you yield into my body, yeah, Bu şekilde benim bedenime kendinizi bırakmanızı sağlayabilirim. feeling my support and my connection at the same time. Yeah. Hem benim desteğimi aynı zamanda da temasımı hissedebilmek. And I want to wish you the best of luck in sending you love, light, and healing, huh? Buradan sevgi, ışıklar ve iyileşme enerjileri gönderiyorum size ve en iyisini diliyorum sürecinizde. Yeah. Do we have time for one more question, Julio? Yeah. We Or are have we all, one is that more it? minute, so let's have the last question in this one last minute Okay. then. Okay. Okay. Partnerlerden birinin diğerini aldattığı ve çiftlerin ilişkilerine devam etmek istediği ile terapiye geldiği bir durumda aldatan taraf yaşadığı yasak ilişkinin yasını tutuyorsa, bu ilişkideki partnerini özlüyorsa, bu durum vücut diline nasıl yansır? Bu gibi durumlarda aldatan tarafın ilişkiye dönmek istediğini nasıl anlarız? Yani yasak ilişkisini bitirmek istediğine nasıl emin olabiliriz? Okay, a big question for the last 1 minute. When when one of the partners is unfaithful and Mhm, they came to therapy to continue the relationship, but the mhm, one who is unfaithful is still grieving for the mhm, other person and mhm. still missing that partner, how would that reflect in his or her body? And how can we really understand that this partner really wants to come back to his or her marriage and really want to end the other one, starting from the body? Yeah.
Okay, so I'll try to say from the body. And it's a big question, and infidelity is a year-long course to think about. Evet. Yeah, Olabildiğince bedenden hareketle cevap vermeye çalışacağım. Sadakatsizlik konusu büyük bir konu. Oturup bir yıl anlatırsınız ama elimizden geleni yapalım. but I would say that the first thing to do is to help both partners be present in the moment in the office. Bir Yeah. kere her iki partnere de terapi odasında ve o anda olmak konusunda yardımcı olabilirsiniz. Burada ve bu anda olsunlar. So, for instance, if the partner that's still grieving the loss of the other relationship, yeah, Yasak ilişkisinin özlemini hala ya da yasını tutan partner için if they are back in therapy and wanting to be and stay in the marriage, then they need to orient back to this marriage in this present moment. Yeah. eğer terapiye geldilerse, evliliklerini devam ettirmek istiyorlarsa bu defa yönelimlerini buraya, bu ana ve bu evliliğe, bu ilişkiye yönlendirmeleri lazım. And I think that that is really a 20-second answer to a 3-hour response that's warranted. But the first is to be able to say, you are here now. So that's that frame that we talk about. You are here in this space. Yani Yeah. uzun uzadıya bir cevap vermek için zaman yok ama kısaca şunu söyleyebiliriz ki kişiye şimdi sen buradasın ve bu andasın. Bunu bir algılatmak, bunu söylemek, bunu hatırlatmak. So it's your bedtime, huh? Yeah. Zannediyorum artık Türkiye için yatma vakti geldi. Yeah. I hope this was helpful. I hope it sparked your interest and your curiosity. Yeah. Umarım faydalı olmuştur, umarım ilginizi çekmiştir, merak uyandırmıştır sizde yaptığımız bu 2 saatlik sohbet. I look forward to being with you all again. Ozga, you have the floor. Virgo, Tekrardan you have the floor. Yeah. tekrardan sizlerle bir araya gelmeyi merakla bekliyor olacağım ben de. Özge, Birgül, söz tekrar sizde. Biz de öyle Can. Çok teşekkür ederiz. Yani o kadar güzeldi ki tam bir böyle çift terapisi workshopuna gelmiş olduk. Sensör motorda neler yapabiliriz, kendi yöntemlerimizle nasıl entegre edebiliriz. Çok ufuk açıcı harika bir ve binerden ötesiydi yani. Çok ötesiydi. Thank Çok çok you. teşekkürler. Thank you, Jen. It was amazing. We find ourselves in this couples workshop with sensory motor. By understanding, it was great actually. Much better, much more than just the 2 hours of webinar. Thank you. Thank you so much. Seni tekrar görmek çok güzeldi Can. It was great to Çok see you teşekkürler. again, Jen. It was great to see you Yeah. again. Thank you Yeah. so It was much. wonderful. It's so good to be in the presence of all of you. And we'll get back there soon and do something live, huh? Yeah. Evet. Sizlerle Yeah. birlikte olmak benim için de çok iyi. Yakın zamanda bizzat da oraya gelip canlı bir şeyler yapacağız diye umuyorum. Evet, And in bekliyoruz. Bekliyoruz. yeah, Özlemle. in the meantime, take good care. Yeah. O ana kadar da kendinize çok iyi bakın, olur mu? Yeah. YouTube, Görüşürüz. Thank you, bye. Halil. Görüşmek Bye, Teşekkürler üzere. Halil. everyone. Thank you. Ben Take teşekkür care. ederim. Hoşça Bye, kalın. everybody. Görüşürüz. Hepinize teşekkürler arkadaşlar geldiğiniz için. Halil'cim sana da teşekkürler. Rica ederim, rica ederim. Herkese iyi geceler. Bay bay. Bay bay.